Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sütlü Nuriye yapacağız. Pamuk gibi bir baklava olacak. Malzemelerimizi tezgahımızın üzerine aldık ve 2 yumurtamızı yoğurma kabımızın içine koyduk, döktük. 50 gram margarin koydum ben. Tereyağı da koyabilirsiniz. Sıvı olan bütün malzemelerimizi kabımızın içine koyacağız. Ölçüleri göstermek için bardağa koydum. 1 çay bardağı sıvı yağımızı döktük. 1 çay bardağı sütümüzü döküyoruz. 1 su bardağı suyumuzu döküyoruz. 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi, üzüm sirkesi koyabilirsiniz. Ve bunu elimizle yoğuruyoruz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Güzelce yağımız da içinde açtık. Şimdi unumuzu dökelim. Ben 5,5 su bardağı unumuzu içine kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Kaydetmeyi unutmayın. Önümüz bayram, Ramazan geliyor. Ramazan'da yapabileceğinizi düşündüğüm bir tatlı. Hamurumuzu kabımızın içinden aldık. Tezgahımızın üzerine koyduk. Güzelce yoğuruyoruz. Hamurun kıvamı harika. Bakın. Bak, ele yapışmayan bir hamur. Şimdi uygun parçalara, bezelere ayırıyoruz. Küçük çay tabağı, biraz daha büyük olabilir. Nişastayla açacağız. Bu şekilde küçük merdanemizle açıyoruz. Açtığım bezeler bu boyutta ve diğerlerini de açtım. Üst üste buzdolabı poşetini kestim. Üst üste nişasta eşliğinde. Şimdi bunu da yerleştiriyorum bunun üzerine. Bir gece de dolapta bekletebilirsiniz. Hemen de yapabilirsiniz. Beklerse daha güzel. Hamur beklediğinde daha güzel oluyor. Daha güzel kıvam alıyor. Ben hemen yapacağım. Şimdi şerbetine geçelim. Hamur dinlenene kadar şerbetini yapalım. Sütlü Nuriye'mizin şerbetini yapmaya başlıyoruz. Tenceremizin içine 1 litre sütümüzü, yani 5 su bardağı sütümüzü aldık. 5 su bardağı şekerimizi içine ilave ediyoruz. 1 paket vanilin, arzuya göre isterseniz koymayabilirsiniz. Ben koyuyorum. Çırpıcımızla karıştıralım. Şerbet soğuk olacak. O yüzden hamurları açtım. Bekletiyorum onları da. Şerbetini yapalım diye. Ocağımızın üzerine alacağız şimdi. Biraz karıştırdıktan sonra. Ocağımızın üzerine aldık şurubumuzu. Şimdi şekerimiz eriyene kadar karıştıracağız. Şurubumuz oldu. Altını kapadık. Soğumaya bıraktık. Şimdi bezelerimizi açacağız da alta. Biraz yufkamızın üstüne, bezemizin üstüne. Şimdi merdanemizle biraz büyütüp sonra oklavamızla devam edeceğiz. Evet, yufkamızın bu şekilde boyutu. Bakın bu incelikte. Şimdi tepsimizin üzerine bakın. Harika oldu. Açılması çok güzel. Şimdi tepsimizin içine yerleştireceğim. İçine yerleştirdim bezemizi, yufkamızı. Tabii ki büyük oldu. Büyük olan tarafları kestim. Güzelce onları da üzerine yerleştirdim. Şimdi 2 katta bir atacağım cevizimizi. Bir kat daha açacağım. İkinci bezemizi de tepsimize yerleştirdik ve ceviz içimizi birazcık irili
serpelim. Tepsiyi tamamladık. Baklavalarımızı ikişer beze halinde serdik. Cevizlerimizi içine attık ve son 3 katına ceviz atmadım. Son 3 beze boş serdim. Tepsimizi yani baklavamızı keseceğiz. Sütlü Nuriye'mizin kesimini de bitirdik. Şimdi tereyağımızı eritip üzerine dökeceğiz eşit bir miktarda. Evet, sütlü Nuriye'miz fırına hazır. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında bir 10 dakika kadar pişireceğim. Sütlü Nuriye pembe olması gerekiyor. Çok pişmemesi gerekiyor. Yani şöyle çok kızarmaması gerekiyor. Piştiğini zaten anlayacağız. Kontrollü bir şekilde pişireceğiz. 200 derecenin aşağısına indireceğim 15 derece 15 dakika sonrasında. Buyurun fırına atalım. Sütlü Nuriye'miz pişti. Biraz şu ortaları fırının gazabına uğradım diyebilirim. Ama diğer tarafları istediğim şekilde pişti. Altı da o şekilde. 45-50 dakika bir sürede pişti. Şimdi şurubumuzla buluşturacağız. Döküyorum. Yani bu hamurla bütün baklava tariflerini yapabilirsiniz. Şurubumuzu döktük. Baklavamız yani sütlü Nuriye'miz çeksin diye bekleyeceğiz sunumunu. Şurubu çektikten sonra sonlandıracağım videoyu. Sütlü Nuriye'miz servise hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Bir de kaydetmeyi unutmayın. Harika bir açılması oldu. Tadı da denedim. Bir tane yedim. Çok güzel olmuş. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.